Arkadaşlar herkese merhaba. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Ülke olarak çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Bu son yaşanan olaylar Şanlıurfa'da, Maraş'ta birkaç yerde bazı sıkıntılı olaylar yaşandı biliyorsunuz. Herkes bir panik içinde. Herkes bir endişe içinde. İşleri kimsenin içi rahat değil. Acaba ne olacak? Acaba bu olaylar neden yaşandı? Bu olayların arkasında bir şey mi var? Aslına bakarsan çok saçma geliyor. Çocuklar, böyle, hani, bilgisiz çocuklar, elinden bir şey gelmeyecek bir çocukların yaptığı çok büyük bir olay, dünyada ses getiren bir olay. Biz bugünkü olayı metafizik âleme soracağız. Metafizik âlemden aksakallılarla yaptığım bir istişare sonucu bana bir yardımcılarını gönderecekler. Bir görevlilerini, yetkili bir görevliyi gönderecekler. Bu gelen görevliden biz metafizik âlemle ilgili bir haber alacağız. Orayla ilgili bir metafizik bağlantı var mı yok mu? Biliyorsunuz son yaptığımız davetlerden, duygu durum bozukluğundan bahseden bir davetli gelmişti. Mavi ışık, sarı ışık, mavi yıldız, sarı yıldız, durumunda o sırada da açılan bazı kapılardan geçenler duygu durum bozukluğuna uğrayıp acaba metafizik saldırıyla mı böyle şeyler oldu? Bunları aklımıza gelen şeyleri soracağız ve ondan bilgi alacağız. Bu konu hakkında İbn Karuf da haberdar. Onun davetini de yapacağım. Bundan sonraki davet de belki İbn Karuf'la da olur. Meznada bir sohbet olacak. İbn Karuf ve İbn Necem'in acaba neler söyleyecek bu konu hakkında, ama aksakallıların vereceği bilgiler çok önemli. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru her zamanki gibi Taha. Taha'nın ismini bir de sen gör özel defterine yazalım. Sponsor olduğu için teşekkür ederiz, daimi sponsorumuz Taha. Sevgilerimle. Rabbim kendisinden razı olsun. Taha defterimizde boş yer bırakmayacak. Buradan Taha'ya selamlar olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Ne muradı varsa Rabbim ona hayırlı bir şekilde nasip etsin ki cümlemize nasip etsin. Hemen zaman kaybetmeden gelecek olan davetliyi çağıracağım ve son yaşanan olaylar hakkında bir metafizik istihbarat alacağız. Bakalım bu istihbaratın ucu Kara Menur tarikatına değiyor mu, değmiyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yedru ma ismihi şeyin fil ardı ve lefis semai ve huve semil. Arkadaşlar koruma duasıdır. Koruma duasını sabah 3 defa, gece yatmadan önce 3 defa okursanız Rabbim Zülcelal size kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü metafizik saldırıdan korur. Hemen davetimize geçelim ve bakalım gelen davetli bize neler söyleyecek? Aksakalların ve Akgiylimlilerin gelen yetkilisi, görevlisi, yardımcısı bize metafizik bilgi olarak ne verecek? Hemen davete başlıyorum. Davet şu an açık. Daveti daha önce çalıştım. Daveti açtım ve şu an isimleri söyleyince daveti açtım. Bakalım gelen davetlimiz bize neden bahsedecek, ne söyleyecek? Ya şöyle, din yok, iman yok, kitap yok, Kur'an yok, Allah korkusu yok. Bir Allah dediğin zaman sana hayvan gibi bakıyorlar. O şekilde o bakanların bir de çocuk yetiştirdiğini düşün.
O yetiştirilen çocuk ne gibi oluyor? Çok affedersiniz, bakın çok özür dileyerek söylüyorum. Hayvan gibi yetişiyor. Yani hayvan belki insana zarar vermez, kendi yolunda gider. Ama bunlar bir değişikler, çok acayipler. Yani insanoğlu dünyaya geldiyse ne yapacağını bilecek ya, bir insan da şart şurt olacak. O kadar öfkeliyim ki, o kadar öfkeliyim. Bugün inşallah ağzımdan çok kötü şeyler çıkmaz. Yani bir şekilde davetimiz sağlam bir şekilde biter. Bunu istiyorum. Bunu istiyorum çünkü nefret doluyum. Acayip böyle nefret ve sinir. Bazılarının gevşekliği yüzünden tüm insanlar şu an Türkiye 90 milyon insan tedirgin. Neden? Bazı sorumsuzlar yüzünden. Rabbim kimsenin başına vermesin. Bilmiyorum. Bazı sorumsuzlar. Ya evlat yetiştirmek çok önemli bir şey. Çok. Çok önemli bir şey. Evlat yetiştirmek, parayı vereyim, onu vereyim, şunu alayım, bunu alayım, şunu yapayım. Bu değil. Bu şekilde değil. Her istediğini alayım. Ama orada onunla oynasın. Aldığım şeyle oynasın. Kendini odaya kapatsın. 24 saat orada ne yaparsa yapsın. Kimsenin haberi yok. Niye sesi çıkmıyor ya? Orada kalsın. Ya orada ne yapıyor bir bak. Bir kontrol et. Kim onu yönetiyor? Nereye giriyor? Neler yapıyor? Bir takip et. Doğruyu yanlışı anlat. Ahireti, ölümü, haramı, helali bir anlat. Yani bir bilsin ya, bir bilsin. Bu önce babanın sonra annenin görevidir. Anne baba ne yapar? Evlatlarına iyiyi, kötüyü, doğruyu, yanlışı, helal, haramı anlatır. 2 2 4 bu. Öğretir. Bu şekilde öğretir. Ondan sonra büyüdükten sonra artık kendi yoluna gittiği zaman, hadi evlendi, evden ayrıldı, gitti. O zaman ne yaparsa yapsın. O zaman ne yaparsa yapsın. Kendini bağlar. Ama herkes görevini yapacak. Herkes görevini yapacak. Ey davetlimiz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa. Davetliyi bekliyorum, bakalım davetlimiz. Aksakallıların, ben daha önce görüştüm bu aksakallıların gönderdiği davetliyle. Çünkü şöyle bireysel davette görüştüm. Bireysel davette görüştüğün zaman pek bir kendisini görmüyorsun. Daha doğrusu hani tam olarak göremiyorsun. Çünkü karanlık bir yerde yapıyorsun. Tenha bir yerde. Zaten sadece konuşma gerekiyor. Ey davetli, hoş geldin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Davetime geldiğin için bizi mutlu ettin. Son olaylardan haberdarsın, değil mi? Evet. Biz bazı olayları önceden sezeriz. Bu bizim istikbari yönümüzdür. Kesinlikle gaybi bir bilgi değildir. Bunun uyarıları daha önce yapıldı. İbn Karuf ve İbn Neşem'in bunun uyarılarını toplantılarla yaptı. Gelen padişahlar birçok şeyden bahsetti. Ama insanlar bunu bir oyun gibi gördü. Diyecek bir şey yok ki. Ne diyebiliriz? Gerçekten de doğru söylüyor. Diyecek bir şey yok ki, ne diyebiliriz? Gerçekten de doğru söylüyor. Ne diyebiliriz yani? O kadar söylendi, o kadar edildi. O kadar şöyle. Ben artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Her seferinde çok farklı şeyler görüyoruz. Her seferinde başımıza öyle şeyler geliyor ki ya bu da mı olacaktı? Böyle bir şey de mi olacaktı?
demekten ben artık alıştım yani. Dedim ki tamam olur. Şu an çok değişik bir şey de görsem olur. Şaşırmıyorum, şaşıramıyorum. En güvendiğin insan bakıyorsun öyle bir şey yaptı ki ya diyorum yapar, yapar, yapar. Hani yapmaz, yok ha kesinlikle yapmaz. Öyle biri değil diyemiyorum artık. Yapar. Bu nedir? İnsanların içinde bakın, insanların içinde iman eksikliğinden oluyor. İman. Yarın ölüm gününe, ahiret gününe inanan bir insan zaten kendini ona göre ayarlar değil mi? Mesela böyle der. Ben birine bir yanlış yapacağım zaman ben bunun cezasını çekerim değil mi? Ben birinin hakkını yiyeceğim zaman ben bunun cezasını çekerim. Ben birine zarar verdiğim zaman ben bunun cezasını çekerim. 2-2-4. Bu bilinmesi lazım. Bu bilinirse iyi. Bu bilinirse iyi. Bu bilinmezse kötü. Ya bugün bir hayvana bile emniyet güçlerimiz köpekleri öyle bir eğitiyorlar ki bu köpekleri bak köpeğe yavruluktan yani emniyet müdürlüğüne bize köpek vardı. 3-4 tane köpek vardı benim akrabamda dayımın çocuklarında. Dediler ki ya bunlar ne yapalım dediler. Dedim götürelim emniyete verelim ya da jandarmaya. Onlara lazım olur. Onlar yetiştiriyor çünkü büyütüyorlar, eğitiyorlar onları. Köpekler de K9 yani güzel köpekler. Götürdük. Bize dediler ki bunlar büyük, bunlar büyümüş yani bunlar bize olmaz. Emniyet öyle dedi. Bunlar bize olmaz. Niye olmaz? Çünkü küçüklükten alıştırıyorlar değil mi? Ağaç yaşken eğilir. Ufakken eğitiyorlar. Nasıl eğittilerse o şekilde gidiyor. Sokak köpeğiyle eğitilmiş bir köpek bir olur mu? Olmaz. Sokak köpeğini getir, tasmayı tak. Hadi sana narkotiğe yardımcı olsun. Olur mu? Olmaz ki. Sokak köpeği ne yapar? Kemik arar, yemek arar, oyun ister. Yani başka bir şey yapmaz. Ama narkotik ne yapar? Narkotik köpeğinin bir görevi var. Ne yapar? O görevini bulur. Ondan sonra ödülünü alır. Yani demek istediğim ağaç yaşken, eğilirken çocukları da yaşken eğitmek gerekiyor. Başta Allah dedirtmek gerekiyor. La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke ne kuntu minez zalimin. Ülkece bunu söylememiz gerekiyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ey davetli diyor zaten. Daha önce çok uyarıldı. Bir yıl mı? 2 yıl önceden biz 2 yıldır uyarılıyoruz. Tam 2 yıldır. 2 yıldır metafizik saldırı. 2 yıldır dikkat edilmesi gereken şeyler. 2 yıldır hep bir uyarı içindeyiz ama kendimizi bir türlü düzeltemedik. Ey davetli. Ey davetli burada da. Neden görülmüyor anlamadım. Ey davetli. Enerji mi topluyorsun? Ne yapıyorsun? La ilahe illallah subhaneke ve kenâr. Evet şurada. Allahümme salli ala seyyidina. Bakın bu olayların arkasında neler var biliyor musunuz? Saçma sapan şeyler var. Beyin böyle cıvıkken içine ne atarsan karışıyor. Bir boya yumuşakken içine ne atarsan karıştırırsın. Boya sertleşince attığın şeyi karıştıramazsın. Ya bir sürü örnek var da ne diyeyim ya? Ne diyeyim? Allahümme salli ala seyyidina. Evet. Bize nelerden bahsedeceksin? Bu olaylar hakkında metafizik alem ne diyor? Bir konu var. Bu konu kafirlerin istediği bir konudur.
Bir insanın gücü yetmediği zaman hileye başvurur. Gücünün yetmediği kişiyi hile ile yenmeye çalışır. Şimdiye kadar birçok şeyde bunu başardılar. Zararlı olan her şey bellidir. Büyük zarar veren ve beyni yöneten mesajlar eğer ki bilinçaltına yerleşirse o an kontrol elden çıkar. Tam da böyle bir anda sıkıntıyı yaşıyorsunuz. Ak giyinimliler büyük bir çaba içinde. Bu sıkıntı da kısa bir sürede zaten bitecek. Bunun için mücadele edenler var. Sizin endişe ettiğiniz ne varsa emin olun ki başınıza gelmesini isteyen düşmanlarınız var. Başımıza gelmesini isteyen düşmanlarımız var. Şaşırıyoruz mu? Yok. Şaşırmıyoruz. Endişe ettiğiniz ne varsa Rabbimize sığınırız. Böyle kötü insanlardan Allah'a sığınırız. Böyle kötü insanlardan bilinçleneceğiz. Bilgi, eğitim, ilmi bilgi, ilmi eğitim. Bir insanı eğitirsin, bir insana bilgiyi verirsin. Alırsa alır, almazsa yapacak bir şey yok. Almazsa da ona göre bir bilgi eğitim yapacağız. Bir adam mesela şöyle, düzeltemiyorsun adamı. Ya da bir çocuk çok farklı bir şey. Eğitemiyorsun bir türlü. Onun bir şekilde eğitilme yönü var. Bir maneviyat yönü var. Bu maneviyat yönünü bulursan istediğin gibi eğitirsin. İlmi yönü. Demek ki aksakallılar ve ak giyinimliler bu konuda bakın hiç şüphemiz yok. Emniyet güçleri, devletimiz bu konu hakkında çok büyük çalışmalar yapacak, çok büyük cezalar getirecek, çok büyük tedbirler alacak. Çok büyük. Bundan şüphemiz yok. Bizim amacımız şu. Gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gidiyor? Bu ne saçma şey. Kimi görsem, kimin çocuğuna denk gelsem, arkadaşlarımızın olsun, akrabalarımın olsun, odaları var. Çocuklar odalarında akşama kadar oyun oynuyorlar. Akşama kadar odalarındalar. Ya ders çalışanlar da var. Herkes öyle değil. Herkes değil. Bir kısmı. Ama ebeveyn demesi lazım. Gel bir bakayım oğlum. Gel bir çocuğum. Gel bir kızım. Ne yapıyorsun? Gel otur biraz bir konuşalım. Tamam odan var da bizimle alakayı kesmen için mi o odan oldu? Yok. Ama şöyle bağlar kopmazsa eğitim de kopmaz. Ailede başlar. Ama şöyle bir şey var. Şöyle bir şey de var. Bakıyorsun ailenin kendisinde eğitim yok ki. O eğitim de okumakla ne olmuyor? Bakıyorsun okumuş bir yere varmış. Bir şeyler olmuş. Ama yani bir insan olarak kendini eğitememiş. İnsan olarak bir yere varamamış ki kendi evladına bir yere vardırsın. Çocuk var. Öyle bir aileler gördüm. Öyle ailelere denk geldim. Oğlu gitmiş mesela kötü bir şey işlemiş, kötü bir şey yapmış. Aslan oğlum diyor. Bak. Ne yapacaksın şimdi? Bunu nasıl yapacaksın? Bunu nasıl yola getireceksin? Buna nasıl bir ceza vereceksin? Buna nasıl bir ceza vereceksin? Düşünün. Tedbir, tedbir, tedbir. Tedbir böyle kötü insanların yüzünden temiz insanlar zarar görmesin. Rabbim cümlemizi korusun böyle pislik insanlardan, böyle kötü insanlardan, art niyetli insanlardan korusun ve böyle insanlara da hidayet etsin. Ki masum insanlara
zarar vermez. Bu işin altında ne var? Şimdi bir iki tane hoca arkadaşım var. Onlarla da konuştuk. Böyle şeyler olabilir zaten. Her yerde oluyor. İlla ki olur. Devamlı olacak da değildir. Hayat gene eskisi gibi devam ediyor. Her yerde kötülük olabilir. Her yerde bir şey çıkabilir. O çıkan şey olduğu için dünyanın sonu gelmemiştir. Ey davetli. Ey davetli. Mavi ışık, sarı ışık, mavi yıldız, sarı yıldız. Bakın mavi ışık projesi yarım kalmayacak. Şöyle herkes yarım kalacak zannediyor da mavi ışık eğer hani siz sordunuz davetli gelecekti bana söyleyecekti ya. Şimon vardı. Şimdi ben bu konu üstüne gelince Şimon'u falan hiç şey yapmadım. Unuttum. Onu söylemeyi unuttum. O gün Şimon'u serbest bıraktım. Şimon büyük bir zarar gördü. Serbest bıraktım ama gerekli olan o şifreleri dediğim kapı yazılımlarını diyeyim. Kapının yazılımlarını aldım. Mavi ışık şeyi. Şimdi onu harekete geçirip aktif etmemiz gerekiyor. Yani hani bir dua okursun, bir rahmaniyet gelir ya. Aynı onun gibi ya da bir boyut daveti yapıp boyuta geçerseniz ya. Aynı onun gibi devreye geçirmemiz gerekiyor. Bu da en kısa zamanda olacak. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. Davetli. Aksakalların davetlisi normalde fazla kalır da niye geç kalıyor bilmiyorum, anlamadım. Ama şimdiye kadar gelenlerden çok farklı. Ey davetli. Metafizik alemin verdiği haberler hiç iç açıcı değil. Bundan haberdarız. Peki bu mavi enerji, kırmızı enerji ve mavi yıldız, sarı yıldız, bunlar ne zamana kadar devam edecek? Bir dalga var. Bu dalga öyle bir dalgadır ki insan beynine yer eder. İnsan beynine yer eden dalga hangi komutu alırsa o kayıtlı kalır. Zamanı gelirse dalganın verildiği an hangi komutu almışsa beyin onu işleme geçirir. Bunu rüyada gezen ve suç işleyen biri gibi görebilirsiniz. Nasıl yani bu komut dediğin? Bunu evlerinizde bulunan iletişim araçları ile zaten yıllardır yapıyorlar. Önce komut, sonra dalga. Anladım. Bunu biraz daha açabilir misin? Senin az önce köpekler ile verdiğin konuşma gibi dalga beyinde kaydedilir. Sonra komut verilir. Bu dalga ne zaman gelirse
o komut o zaman işlenir. Peki bu komutu nasıl veriyorlar? İçinde bulunduğunuz tüm iletişim araçları ile verilebilir. Bize nasıl bir örnek verebileceksin o zaman? Hani nasıl bundan uzak duracağız? Bunu nasıl bir şekilde önlem alacağız? Ne yapabiliriz? Tek örneği bir müzik duyarsınız ve size eskiden yaşadığınız bir şeyi hatırlatır. Bu komut ve dalga da aynı konumdadır. Komut ve dalga. İşlerin rengine bakar mısınız? Yani komut ve dalga öyle bir şey ki şöyle komut ve dalga insan ne yaptığını yani o an şöyle hipnoz olan biri gibi. Mesela suçu işleyen kişi hipnoz olmuş gibi onu hiç gerçek yaşamıyormuş gibi. Bir rüyada gibi. Çok korkunç bir şey. Şöyle rüya aleminde her şeyi yapabilirsin değil mi? Rüya aleminde bilmiyorum insan her şeyi yapabiliyor rüya aleminde. Onu düşünsene. Yaşayan biri rüya alemi gibi beyin bir şekilde bir komutla ele geçiriliyor. Bu komut bunlar hep neden oluyor biliyor musunuz? Subliminal mesajlar. Subliminal mesajlarla beyne yer ediyor. Beyin. O yüzden hani böyle olacak. Her önüne gelen şeyi izlemeyeceksin. Her önüne gelen şeyi dinlemeyeceksin. Adam yabancı bir şarkı söylüyor. O yabancı şarkının içinde küfürler ediyor. Öyle ağır küfürler ediyor ki bunu bizimkiler de onu öyle bir keyifle dinliyorlar ki resmen çok hoşlarına gidiyor. Yani orada küfür var, orada bir şey var ama o küfrü hiç böyle hoşuna giderek dinliyor. Bazı Türk şarkılarında da var. Mesela Türkçe bir şarkı var. Şarkının içinde bir isyan var. Değişik bir isyan. Orayı hızlı bir şekilde, orayı sempatik bir şekilde söylemeye çalışıyor. Bizimki de dinleyince keyif ediyor. Mesela her gün isyanım var kadere falan. Her gün öyle miydi ya? Her gün isyanım var kadere. Ya kadere isyanın böyle bir isyan ne demek ya isyan? Kime isyan ediyorsun? İsyan. Ha, bu insanın bilinç altında olduğu zaman kendini küfre de sokar, günaha da sokar, her şeye sokar. Bilinçaltına neyi yerleştirirsen ömür boyu sana yeter o. Bilinçaltındaki olan şey ömür boyu yeter. Mesela şöyle, küçük bir çocuğa namazı aşılarsan o çocuk büyüdüğü zaman o namaz ona kolay gelir. O namazlı bir niyazlı biri olur. Alnı secdeye giden biri kötü bir şey yapmaz. Hani şöyle demeyin ha, her namaz kılan için de söylemiyorum bunu. Hemen oradan demesinler işte. Şu da namaz kılıyor ya ama haram yiyor, faiz yiyor. Ya haram yesin, faiz yesin kendi günahı. Bizi ilgilendirmez. Çocukluğunda namazı alıştırırsan namaz kılan bir insan yani daha kötü şeyler yapmaz öyle diyeyim. Kötü şey yapmaz zaten Allah'ın huzuruna çıkan biri yani illaki o ilmi o ahlakı almıştır. Ama o ilmi o ahlakı almayan biri istediği kadar namaz kılsın. Onun kıldığı namaz boş ki. Sadece kendini yormak başka bir şey değil. Namaz kılan Allah Zülcelal'in huzuruna çıkan o nurdan bir şeyler alıyorsa kendini düzeltmiştir ki zaten. Bir şey yapmadan önce Allah korkusu olur içinde değil mi? Mesela bir şey oldu. Mesela size şöyle bir örnek vereyim. Bazen çok konuşuyorum ama bakın davetli yok diye konuşuyorum. Bakın şöyle geleyim. Şöyle geleyim. Bazen diyorsunuz konuşmaya daldın. Davetliyi unuttun. Davetli yok. Davetli geldiği zaman ben onu anlıyorum. Anlıyorum ve konuşmayı, sohbeti kesiyorum ya o tarafa gidiyorum ya bu tarafa geliyorum davetli çıkıyor. Nasıl bir örnek verecektim unuttum. İşte davetin etkisi bu. Davetin etkisi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin.
La ilahe illa ente subhaneke La ilahe illa ente subhaneke namazın etkisi ya, namaz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ağaç yaşken eğilir, evlatları eğitmek gerekiyor. Evlatlara doğru yanlışı göstermek gerekiyor. Herkese doğru yanlışı göstermek gerekiyor. Sen iyi ol, yanındaki de iyi olur. Sen iyi ol, sen güzel ol, doğru yolda ol, yanındaki de doğru yolda olur. Mesela bir portakal aldın, bir torba portakal aldın, bir çuval. Ya da 1 kilo portakal aldın, içinden bir tanesi küflü olsun, inanın hepsine ulaştırır. Ya da bir limon aldın, bir kilo limon aldın. Bir tanesi küflenmeye başladığı zaman içindeki hepsini küflendirir, hepsini. Şöyle arkadaşının kalbi çürükse, kötü biri ise seni de kötü yola sokar. Bugün sokmasın yarın sokar. Öbür gün sokmasın öbür gün sokar. İlla ki sokar. İlla ki sana bir sıkıntı yaşatır. Sen de başkasına yaşatırsın. Allahümme salli aleyhi ve sellem. Ey davetli. Davetli şu an burada. Davetli burada. Ama şu an gözükmüyor. Şöyle gelelim. Böyle burada aksakallı ve ak giyinimlerin davetlisi. Ak giyinimlerin evet onların temsilcisi. Ey davetli. Metafizik alemin söyledikleri, sizin aranızda konuştuklarınız bize açık açık söyleyebilirsiniz. Aksakallılar ve ak giyinimlerle yaptığımız istişarelerde neler varsa her şeyi anlatabilirsin. Ben eğer anlatırsam belki bir daha sohbetlerine katılamam. Senin anlatman daha iyi olur. Gereken ne varsa bize anlat. Kendi aranızda ne konuşuyorsanız her şeyi bize anlatabilirsin. Seni dinliyoruz. Metafizik alem, başımıza daha neler gelecek? Kimlerin, insanların planları nedir? Düşmanların planları nedir? Onları bize söylesen de biz de tedbirimizi alsak. Tedbir gönülden başlar. Aslında kimse sizi tuzağa sokmaz. Siz kendiniz tuzağa girersiniz. Evet doğrusun. Çok doğru söylüyorsun. Ben ormana bir tuzak kursam ve yerini sana söylesem, oraya gidip gitmemek senin seçeneğin. İster gidersin, ister gitmezsin. Ama ben bu tuzağı süslersem oraya gitmen daha çabuk olur. Bunu bu şekilde yapıyorlar. Saatlerce süren süslü bir tuzağın etrafında kalan bir beyin her türlü ele geçirilmiştir. Evet. Aranızda konuştuklarınız ne peki? İbn Karuf ve İbn Necemi'nin bazı söyledikleri konular var. Bunları acaba burada söyleyebilir misin? Ben ak giyinimlilerin yanında notlar alan ve eğitim veren biriyim.
onlardan aldıklarımı bazı yerlere götürürüm. Sizin yapabileceğiniz çok şey var. Ama maalesef yapmıyorsunuz. Milyonlarca insan içinde sayılacak kadar az kişi yapılacakları yapıyor. Bakın o kadar söylenecek çok şey var. Aslında çoğunu anlatmıyor. Ben de anlatırım da şöyle. Ak giyinimlerin bazı şeyleri var. Kuralları var. Eğer her şeyi anlatırsam beni bir daha toplantıya alırlar mı bilmiyorum. Ya da alsalar o toplantıda acaba konuşurlar mı her şeyi? Aynı şimdiki gibi. Onu da bilmiyorum. Yapılması gereken çok basit şeyler var. Aslında çok doğru şeyler söylüyor da. Çok doğru şeyler söylüyor. Tabii her şey kendiliğinden olmuyor. Bugünkü sıkıntılar, yani şu zaman içinde yaşadığımız sıkıntılar kendiliğinden olmuyor. İlla ki arkalarında birileri var. İlla ki bazı etkenler var. Bu etkenleri bulmak da devletimizin işi, devletimizin görevi. Bir şekilde bulacaktır. Bir şekilde herkesi huzura eriştirecektir. Emniyet güçleri, askeri güçlerimiz bu konu hakkında şu an 7/24 çalışma yürütüyor ve her yerde bir araştırma yapıyor. Ben kendim gönüllüyüm, bakın. Kendim gönüllüyüm. Bana yakın bir okul nerede var? Oraya giderim. Oradaki ekiplere derim, polislere derim. Ben de burada nöbet tutacağım. Ben de burada nöbet tutacağım. Bakalım kim gelecek buraya. Gönüllüyüm ben. Ki benim gibi gönüllü bir sürü insan vardır. Siz ne demek ya? Devletin varoluşunun doğduğu yer. Okullar nedir? Bir devletin, bir ulusun varoluşunu sürdürebildiği ve o sürdürebilirliğin doğduğu yer. Oradan, okullardan bizim devlet büyüklerimiz nereden geliyor? Okullardan geliyor, eğitimden geliyor değil mi? Ben kendim gönüllü olarak giderim orada nöbet tutarım. Nöbet tutarım. Yeter ki oradaki çocuklara, oradaki öğretmenlere zarar gelmesin. Zarar gelmesin. Tutarım. Ne olacak? Vallahi ne olacak? Saat 8'de giderim. Onlar ne zaman dağılıyor artık? 3'te mi? 3'te mi dağılıyor? 4'te mi dağılıyor? O saate kadar beklerim orada. Bir yerde, bir köşede beklerim. Ne olacak yani? Birkaç tane çapulcuya, birkaç tane söyleyen bunlara meydanı mı bırakacağız? Yok. Biz millet olarak çok sıkıntı atlattık. Çok sıkıntı. Bunu da atlatırız. Bunu da atlatırız. Bu başımıza devamlı kalacak değil. Biz ülke olarak her şeyi atlattık. Çok büyük sıkıntılar atlattık. Ya metafizik işte böyle bir şey. Bilmiyorum, aslında çoğu şey bildiğimiz şeyler de. Bazı şeyler de biliyorsunuz şimdi yayınlarda pek konuşulmuyor. Yayınlarda neden konuşulmuyor? Ben burada birçok şey söyleyebilirim ama şu an resmi olarak yürütülen bir şey var. Bir soruşturma var, bir araştırma var, savcılıkların çalıştığı çalışmaları var, savcılığın yürüttüğü şeyler var. Çalışmaları var, soruşturmaları var. Bunları göz önüne alarak insan ağzına geldiğini söylememesi lazım. Çünkü küçük bir düşünce, küçük bir belki yanılgı ortalığı karıştırabilir. Böyle olmaması lazım. O yüzden tüm insanları sağduyulu olmaya çağırıyorum. Sağduyulu olacaksınız. Yani insanlığı bir şekilde sağduyulu olmaya çağırıyorum. Hepimiz üzgünüz, hepimiz olanları affetmeyiz, kabul etmeyiz ama sağduyumuzu da kaybetmeyelim. Size şunu söyleyeyim, bakın öyle bir çalışmalarım var ki
öyle bir metafizik ağır çalışmalarım var. Öyle bir haberler alıyorum ki o kadar güzel yerlere geleceğiz ki, o kadar güzel zamanlar bizi bekliyor ki çok güzel şeyler olacak. Ha, bu arada bazı sıkıntılar yaşanıyor ama çok çok güzel yerlere geleceğiz. İçiniz çok rahat olsun. Ülke olarak rahatlayacağız. Her darlığın sonu, her sıkıntının sonu ferahlıktır. İlla ki her sıkıntının sonunda ferahlık gelecek, ülkemizi bulacak. La ilahe illallah subhaneke ve kündü zalim. La ilahe illallah subhaneke ve kündü zalim. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız şöyle söylüyor. Diyor ki ormanda neden gidip davet yapmıyorsun? Ormanda yaptığım davetlerde gelen davetli görülmüyor. Her yer simsiyah zaten. Sadece kırmızı 2 tane göz görüyorsunuz. Ya da gelen davetli artık bazen Müslümansa işte gözleri parlıyor. Onun dışında böyle pek net görülmüyor. Ve oradaki yapılan davetlerin çoğuyla, orada bazen mekanın davetini yapıyordum. Bazı olaylar metafizik istihbarata girdiğimiz için burada yapıyorum davetleri. Bu davetler benim için çok kıymetli. Benim için. Ben şimdi ormana gideyim, orada mekanın davetini yapayım. Bir tane ipsizi çağırayım. Hiç ne bilgisi var ne bir şey var, ya saldıracak ya saçma sapan şeyler yapacak. Yani bunun için zaman harcamaya gerek yok. Bu işler çok farklı yerlere gitmeye başladı. Benim başladığım kitaplar, yazdığım kitaplar çok farklı şeylere doğru gidiyor. Ve araştırma tabanlı olduğu için bazen gene olacak. Bak ben gideceğim, vukuatlı yerlere gideceğim. Bazı sıkıntılı yerlere de gideceğim. Ve en kısa zamanda Eşref abiyle de videoları gelecek. Allah'ın izniyle bakalım. O söyleyen arkadaşlara cevap olsun diye davetti. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. La ilahe illallah. Davetli burada ama bazen şöyle bakıyorum da buralarda hissediyorum ama sonra bir bakıyorum yok. Sonra bir bakıyorum davetli orada çıkmış. Şu an orada çıkacak gibi gözüküyor aslında. Orada çıkacak gibi gözüküyor. Ey davetli. Bize biraz daha açık konuşup tedbirlerimizi ve yapılacak olan her şeyi anlatır mısın? Bize kim ne zarar verecekse onu anlat. Kim verecekse onu söyle. İbn Karuf ve İbn Necem'in aksakallarla yaptığı toplantıda konuşulanları anlatacak. Hangi konuşulanları? 2 gün önce senin de katıldığın toplantıdaki konular. Anladım. İbn Karuf söyleyecek bunları. Evet. Eğer onlar söylerse sorun olmaz. 3 yerde sıkıntı var. Karamenur tarikatı bu olayın perde arkası. Babil bölgesinde yapılan metafizik saldırılar insanlığı etkiliyor. Bunların amacı geleceğe balta vurmak. Bunların amacı kötü olaylar peşinde koşmak. Karamenur tarikatı bir şekilde engellendi. Bu engel nereye kadar devam eder? Orasını bilemeyiz. Ama şu an büyük bir öfke içindeler. Hatat'ın akıbeti kötü oldu. Onun izinden gidenler ellerinden geleni yapıyorlar. Tarikatları bastım be, Karamenur'muş. Karamenur
tarikatları bassın. Ya öyle bir şey içindeler ki, öyle canla başla çalışıyorlar ki ölümüne çalışıyorlar. Kendilerini mahvederek, kendilerini öyle bir para harcıyorlar, öyle bir emek harcıyorlar. Bunun bari yarısı bizde olsun ya. Yarısı. Onlar kafalarına koydukları pislik içinde şeytana hizmet ediyorlar ve her türlü hizmeti yapıyorlar, her türlü masrafı yapıyorlar. Yani bizim neyimiz eksik ya? Biz niye yapmıyoruz değil mi? Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin nüfusunu demiyorum. Düzgün şeyler yapmayı isteyen kişiler çok az. Bakın onlar o kadar kötülük peşindeler ki büyük yatırımlarla büyü yapıyorlar ya. Bir ara öyle bir metafizik bilgi geldi. Türkiye'ye geçen yapılan büyü, o bozduğumuz büyü, Nevşehir'de oradaki bölgeye yapılan bir büyü vardı. Kendi ülkemize, Türkiye'ye yapılan büyüler vardı. Niye? Ülke gelişmesin, hep böyle bir sıkıntı yaşasın, hep böyle bir kötülük yaşasın, yağmurları yağmasın, kuraklık olsun. Kuraklık zaten bir proje. Bu bir proje yani. Kuraklık olsun, sıkıntı olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Ama fırsat vermeyeceğiz. Türk milleti buna fırsat vermez. La ilahe illallah subhaneke ve kütümen zalimin la ilahe illallah subhaneke ve kütümen. Ama ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Bunu devamlılıkla yapıyorlar. Biz de devamlılıkla yapacağız. Biz de devamlılıkla yapacağız. Bakın toplantıda konuşulan bazı şeyler var. Çok önemli şeyler var. Onları bir anlatsın. Metafizik istihbaratta ya da metafizik bilgiler sana getiren bölgelerde kim varsa eğer sen onların söylediğinin biraz dışına çıktığın zaman irtibattan kopuyor. Mesela aksakallar ve akyenimlerle yaptığım toplantılar bir şekilde eğer dışarıya sızarsa ve bir bakıyorsun bağlantı koptu. Bu bağlantı niye kopuyor? Ve şöyle bir şey daha var bakın. Aldığım metafizik istihbaratlara göre çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çok. Yani tam bitti derken tekrar bir sıkıntı başlayabilir. Tam bitti derken tekrar bir sıkıntı başlayabilir. O yüzden çok büyük bir tedbir alınması lazım. Çok büyük tedbir alınacak. Büyük bir tedbir alınacak. Bu tedbiri de alacak olan devletimiz alacak. Biz de tedbir alırız da bizim yetkimiz yok. Dedim ya ben gönüllü olarak giderim. Giderim orada nöbet tutarım. Yetkim yok. Ne yapacağım? Gidip oradaki polise diyeceğim bana ne ver, job ver, silah ver, ben de bekleyeyim burada. Ya da ben de sizi koruyayım ya, ben de size yardımcı olayım. Size destek olayım. Olmaz mı? Şu an yani Allah korusun ülkemizin başına bir şey gelse hepimiz askere koşarız. Hepimiz. Herkes, bizim kadınımız erkeğimiz koşar. Gider. Çünkü konu vatan olunca gerisi teferruattır. Gerçekten öyledir. En önce koşanlardan birileri biz oluruz yani. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala. Yani benim gibi bilmiyorum. İşin özeti şu. Dinden, imandan. Bakın din, iman. 2-2-4. Ben o geri kafalılar dedikleri bu ileri görüşlüler bazen diyor ya ateistler de ileri görüş. Kimin ne dediği benim umurumda değil. Din insanda iman olmadı mı, Allah korkusu olmadı mı, inanç olmadı mı bir insanın inancı olması lazım. Yani inanç. Ya Yahudinin bir inancı var. Yahudi bir şeye inanıyor. Hristiyan bir şeye inanıyor. Ya Hindistan'da kaç tane din var? 12 tane inandıkları din var. 12 tane. Farklı. İşte biri şuna tapıyor, biri buna tapıyor. Bilmiyorum, bizi ilgilendirmez. Biz İslamiyet'teyiz. Ama şöyle bir şey var. İnanç olacak ya, inanç. Bir kere Yaradan'a inanacaksın. Yarattıklarına, meleklerine, ahirete, ahiret gününe, cennete, cehenneme, her şeye. Bunlar zaten farz ya bunlara. Bunlar farz.
Böyle şeylere imanın şartlarına, İslam'ın şartlarına uyacaksın ya. İslam ülkesiyiz ya biz. Böyle konuşuyorum da çoğu kişinin zoruna gidecek bilmiyorum. Çoğu kişinin zoruna gidecek. Vallahi din iman olmasa bereket de olmaz söyleyeyim size. Din iman olmadı mı bereket de olmuyor. Yani evden hayrını görmüyorsun, evin hayrını görmüyorsun, yediğin içtiğinin hayrını görmüyorsun, sağlığının, bedeninin, hiçbir şeyin hayrını görmüyorsun. Bereketli olmuyor daha doğrusu. Ey davetli. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Davetli. Ya şöyle vefk var diye biraz uzaklaşıyorum çıkması için. Ama şu an evet bakalım. Davetli burada herhalde şu tarafta. Bakın şurada. Şurada ama hani şöyle mi yapsam? Işığı kısmaya çalışıyorum da olmuyor. Uzaklaşmak gerekiyor çünkü bakın buraya geldim ve evet şurada çıktı. Ey davetli şu an olduğun boyutu bize tarif edebilir misin? Bize söyleyeceğin başka bilgiler var mı? Benim bulunduğum boyut senin girdiğin boyutun aynısı. Getirdiğim haberlerden bir tanesi de tedbiri elden bırakmadan mücadeleye devam. Biz yardımcı oluyoruz. Ama büyük yük sizde. Bu sıkıntılar ve beyinde oluşan dalgalar ve beyne yerleşen kötü arzular Kur'an okumak ile silinir. Kur'an okumakta ısrarcı olun ve devamlılığı olsun. Bu bir gıdadır. Bu bir ilaçtır. Bu bir dermandır. Allah'ın ayetleri her derde dermandır. Hastaya okunduğu zaman hücreler yenileniyor. İnsan okuduğu zaman beyin damarları açılıyor ve beyindeki kötü hisler kayboluyor. Bunu bir eğitim gibi görüp uygulamak gerekiyor. Tüh yazık bize. Görüyor musunuz? Metafizik varlık bize Kur'an okuyun. Harbi yazık bize. Yazık bize. Yazık bize gerçekten. Bir metafizik varlık bize Kur'an okuyun diyor. Kur'an'ın mucizesinden, Allah Zülcelal'ın ayetlerinin mucizesinden bahsediyor. Bakar mısınız? Bu neden yazık bize diyorum? Biliyor musunuz? Çünkü yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Bu sizin için. Bizim elimizde olan bir şey yapmıyoruz. Elimizde olan bir şey. Birini Kur'an okurken gördüğünüz zaman içiniz açılıyor değil mi? O diyorsunuz bu adam cennetlik. Böyle bir iş. Ya adam cennetlik olmasa bile. Bak, Kur'an okuyor. Herkes Kur'an okuyabilir. Her Kur'an okuyan da cennete girecek değil. Kur'an'ı herkes okumuş. Yani her Kur'an okuyan cennetlik değil yani. Ama bir Kur'an okuyanı gördüğün zaman diyorsun bak işte ne güzel şimdi şu an sevap kazanıyor. Böyle bir şey. Bunu sen biliyorsan kendin de yap değil mi? Yapmaya çalış. Yani bir şeyleri öğrenmeye çalış. Ne bileyim bir harfi öğrenmeye çalış. Bir yerden başlamak lazım ya bir yerden.
şöyle söyleyeyim size. Kıyamet zamanı, kıyamet. Hani güneş doğudan batacak, batıdan doğacak ya. O zaman Kur'an-ı Kerim'i açtığın zaman harfler silinecek. Silinecek. Mesela buradan diyeceksin Kur'an-ı Kerim'i alayım ve o Kur'an'ı biraz okuyayım. Ben Kur'an okuyayım en iyisi. Biraz sevap kazanayım. Çünkü yolun sonu göründü ya. İnsanda o korku oluyor. Yolun sonunu gördü ya. Hemen secdeye mecdeye Firavun'un yaptığı gibi tövbe haşa bizim. Firavun hemen secdeye varıyor ya ölümü göreceği zaman. Yani o sırada iman etmeye çalışıyor. Ama ne oldu? İş işten geçti. O sırada da sonlarda da Kur'an okuyayım şöyle yapayım diyecek kişiler Kur'an-ı Kerim'e saldıracaklar. Ve bir açacaklar içinde bir kelime bir harf bile yok. Bir ayet bile yok. Hepsi silinmiş. Bütün Kur'an harfleri yok artık. O gün gelmeden ben bir ara ne yapıyordum biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'i açıyordum. Oh ya Rabbim sana binlerce şükürler olsun diyordum. Bakın harfleri halen duruyor. Yani bir iki sefer öyle yaptım. Arkadaşım bana dedi ki sen ne yapıyorsun dedi. Niye dedim öyle yapıyorsun? Harfleri duruyor tabii ne olacak dedi. Kitap işte Kur'an yani dedi. Kıyamet zamanı bu harfler silinecek. Her açtığımda o korkuyla açıyordum acaba var mı? Harfler yerinde duruyor mu durmuyor mu? Ne bileyim. Vallahi akıllı olalım, aklımızı başımıza alalım. Dikkat edelim. Yani alt üstü bu metafizik alemlerden gelen mesajları görüyorsunuz. Çoğusu bizim bildiğimiz şeyler. Çoğusu bizim alacağımız tedbirler. Yani ama şöyle herkes biliyor ya çocuklar beyni yıkanıyor. Bütün çocukların beyni yıkanıyor. Vurdum kırdım oyunları nedir ya? Bu oyunlarda çocukların beyni yıkanıyor ve bir şekilde bilinçaltına giriyor. Bilinçaltına giriyor. Size şunu söyleyeyim ya bir çocuk 10 saat boyunca bir oyun oynasın. Bu oyunda ne yapıyor? Vurdu kırdı, vurdu kırdı, vurdu kırdı ne yapıyor? Çocuğu çıkar odadan 10 saat sonra çıkar. O çocuk ne yapar biliyor musunuz? Bu sefer sağdaki soldaki şeyleri aynı oyundaki gibi görür. Oraya vurur, buraya vurur, orayı kırır, buraya kırır. Kırar gibi yapar. Hayalinde oynar bu sefer. Hayalinde. Ama bu o çocuğu belki etkilemiyor. Belki de uygulamaya geçirmiyor. Mesela gerçek manada uygulamaya ama 100 tane çocuğun içinde illaki uygulamaya geçiren bir tane zayıf vardır. Ona dikkat ederek herkesi zayıf görüp, bütün çocukları zayıf görüp ona göre davranıp o şekilde eğitim vermek gerekiyor. Gene işin başı eğitimden geçiyor. Ailelere düşüyor. Aileler, anne baba her şey size düşüyor. Çocuklarınıza sahip çıkın, çocuklarınızı eğitin. Doğruyu yanlışı, Allah Zülcelal'ı, cenneti, cehennemi, imanı, namazı, Kur'an-ı Kerim'i, sevabı, haramı, ahiret gününü, kıyameti her şeyi anlatın. Her şeyi anlatın. Bu üzerinize yüktür. Ahirette sorguya çekileceksiniz. Anne babalar sorguya çekilecek. Neden öğretmedin? Neden anlatmadın? Neden söylemedin? Ona göre. Rabbim cümlemizi korusun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.